Arkadaşlar merhaba, benim adım Gökhan. Burada Hakan'la birlikteyiz Maltepe'de. Size bumerang seçimiyle ilgili bazı şeyler anlatmak istiyorum. İlk göstermek istediğim Easy Pro Craftis bumerangdan bulabileceğiniz Easy Pro bumerangımız. Önce bunu göstereceğim size. Bu da geleneksel tipte bir bumerangımız. Bu ikisi nispeten başlangıç seviyesi için çok uygun olan, atması ve yakalaması kolay olan bumeranglarımız. Bundan sonra bir tane Fast Catch bumerangımız var. Çok hızlı bir uçuşu var. Nispeten diğerlerine göre biraz daha zor ve teknik bir bumerang. Ama bu havalar için gayet uygun. Bir de V bumerangımız var. Bu da yine bu hava için çok uygun, çok güzel mesafesi olan gayet başarılı bir bumerang. Dediğim gibi bumerangları Craftis bumerangdan bulabilirsiniz. Şimdi hepsini göstermeye çalışacağım. Öncelikle bununla başlıyorum. Easy Pro. Evet, Easy Pro'yu atıyorum. Atış teknikleriyle ilgili detayları bumerangla birlikte alabileceğiniz bu kağıtta bulabilirsiniz. Şimdi ben bu detaylara girip sizi sıkmak istemiyorum. Az daha sola. Evet. Easy Pro bumerangımız. Rüzgar biraz sert olduğu için güçsüz, hafif bir atışla ve dik tutarak attığımızda gayet başarılı bir sonuç alabiliyoruz. Başlangıç bumeranglarımız Easy Pro ve geleneksel olan bumeranglar daha ziyade rüzgarsız havada veya çok az rüzgarlı havalarda atılmak için tasarlanan bumeranglar. Böylece hemen hemen her koşulda atabilirsiniz ve tutmanız da daha kolay olur. Şimdi sırada Fast Catch bumerangımız var. Turnuvalarda Fast Catch diye bir yarışma var. 5 kez üst üste atıp en kısa zamanda tutmanız lazım. Hakan'ın bu iş için tasarladığı özel bir bumerang. Dolayısıyla çok hızlı uçuyor ve çok agresif bir şekilde geliyor. Yakalaması nispeten teknik isteyen bir bumerangdır. Şöyle bir şey. Evet bu. Harika. V bumerangla devam ediyoruz. Yaklaşık 35-40 metrelik bir mesafesi var. Daha uzun mesafelerde bumerang atmak görsel olarak çok keyiflidir, çok eğlencelidir. Rüzgarın orta şiddetten biraz daha fazla olduğu zamanlarda bumerangı modifiye etmemiz için şöyle bir lastik kullanabiliriz. Bu lastiği bumeranga taktığımız zaman daha fazla sürtünme yaratacak ve biraz da ağırlığı nedeniyle daha güzel bir uçuş sağlayacak. Dolayısıyla bumerang savrulup gitmeyecek. Bu açıdan bize çok yardımı var. Bunu bu kola takabiliriz, bu kola takabiliriz veya şu dirsek dediğimiz yere takabiliriz. Ben bumerangı böyle atmayı tercih ettiğim için, fark etmez, isterseniz buradan da tutabilirsiniz. Nereden tuttuğunuz fark etmez. Ben buradan tutacağım için bu bandı buraya takacağım. Eğer bumerangınızı bu şekilde kullanmayı tercih ederseniz normale göre biraz daha fazla kuvvet uygulamalısınız. Ve eğer yine gerekirse yatırma açısını biraz daha arttırabilirsiniz. Tamam? Evet bu. Tekrar. Çok güzel bumerang.
Geleneksel bumerangla devam ediyoruz. Çok az rüzgarda çok iyi işleyen harika bir bumerang. Dike yakın atıyoruz ve çok güç vermeden nazik bir şekilde. Rüzgar çıktı. Evet. Daha sağ. Biraz önceki atışlarımızda geleneksel bumerangımız normalde olması gerekenden biraz daha fazla yükseldi. Altına çok daha fazla rüzgar aldığı için. Demin kullandığım yöntemi yine uygulayacağım. Buradaki bandı alıp buna takacağım. Ve etkilerini göreceğiz. Evet. Gücü azaltacağım. Evet, fena değil. Lastiği dirseğe yakın bir noktaya taktık. Böylece bize daha stabil bir uçuş sağlayacak. Güzel. Bu 4 bumerangımızdan şu ikisi Easy Pro ve geleneksel bumerang çok az rüzgarda veya hemen hemen hiç rüzgar olmayan koşullarda atılmak için tasarlanmış. Atması ve tutması çok kolay olan, başlangıç seviyesi için çok uygun olan bumeranglar bu ikisi. Bunlar çok az rüzgar veya orta seviyede rüzgarda atabileceğiniz, yine başlangıç seviyesi ve orta seviye olan çok keyifli bumeranglar bu ikisi de. Biraz daha teknik bumeranglardır ama başlangıç seviyesi için çok uygundur. Craftis bumerangların tanıtımına devam ediyoruz arkadaşlar. Başlangıç ve orta seviye bumeranglardan başka, onların haricinde bir de bu tip bumeranglar var. Bunlar da ikiye ayrılıyor, bu ahşap bumeranglar. Bunlar doğal dirsek bumeranglar. Yani Hakan'ın doğada bu şekilde bulduğu, özenle beklettiği, kuruttuğu ve yaptığı bumeranglar. Bunların özelliği şu, şeklini doğal halinden alıyor ve bundan sadece bir tane bulabilirsiniz. Yani orijinal bir bumerangdır ve bu bumeranglar başlangıç seviyesi değildir. Çünkü atış şeklini kendinizin keşfetmesi lazım. Bunun için de bumerangı okumak dediğimiz bir teknik var. Onu çok iyi bilmeniz lazım. Bumerangı atacaksınız. Uçuşuna bakarak kendi modifikasyonlarınızı kendiniz yapacaksınız. Biraz daha yatıracaksınız. Tam istediğiniz yere gelmedi. Biraz daha yatıracaksınız. Biraz daha sağa veya sola rüzgara göre değerlendirip bumerangı okuyup atışınızı kendiniz ayarlayacaksınız. Doğal dirsekten yaptığı Hakan'ın bumeranglarından biri. Bu da yine ahşap fakat eklemli bumerang. Buradan eklenerek yapılmış olduğunu görüyorsunuz. Yine ahşap, yine meşe ağacından. Bunlar da çok keyifli bumeranglar. Aynı şekilde orijinal bumeranglar, eşi benzeri olmayan bumeranglar ve yine atışınızı kendinizin keşfetmesi gereken bumeranglar. Çok özel bumeranglardır. Şimdi bunlarla devam edeceğiz. Doğal dirsek bumerangın atışıyla devam ediyoruz. Bu bumerang biraz yatık atılmayı istiyor. Şu anda orta şiddette bir rüzgar olduğu için çok sert atmayacağım. Çok kuvvet uygulayarak atmayacağım. Az yatırarak daha sağ. Bu atışta bumerang çok soluma düştüğü için atış yönümü biraz daha sağa doğru çevirmeliyim. Şimdi onu deneyeceğim. İşte bumerangı okumak dediğimiz şey bu. Bumerangı atıyorum. Tam bana gelmesi için ne yapmam lazım onu düşünüyorum. Şimdi demin bu yöne atıyordum. Biraz daha sağa döndüm. Yine kuvvetli, az sağa yatır. Evet. Bakın daha güzel bir atış. Daireyi tamamladı ama tam bana kadar gelmedi. Yine bumerangı okudum. Buradaki
eksik olan şey güç. Aynı yön, aynı açıyla atacağım. Biraz daha kuvvetli atacağım. Tam bara kadar gelmesi lazım. İşte buna bumerang tutmak diyoruz. Şimdi açtım. Akasya bumeranglarla devam ediyoruz. Bu bumerang çok rüzgar istemeyen, atması nispeten kolay fakat kanat açıklığının fazla olması nedeniyle tutması biraz zor olabilecek olan bir bumerang. Bir izleyin. Gördüğünüz gibi bunu her zaman denk getirmek mümkün olmayabilir. Tekrar deneyeceğim. Evet. Gördük mü? Her şey doğru ama kanat açıklığı çok fazla. Yani denk gelmeme ihtimali çok. Güzel. Güzel. Hey! Bayağı daha sağ. Böyle. Kes. Biraz daha böyle. Akasya bumeranglarla devam ediyoruz. Çok güzel. Mesafe de güzel. Bobur çok güzel. Tamam. Çok sola atmışım. Evet. Craft East bumerangın akasyalarıyla devam ediyoruz. Hoppa. Çok başarılı. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Eyvallah. Evet, gördüğünüz gibi şöyle profilden bakınca Şahin profilli bir bumerangımız var. Bu bumerang, bu dirsek ve şu çıkıntısı büyük olduğu için neredeyse 3 kanatlı bumerang gibi davranır. İzleyin. İlk atış.
Evet. Az daha kuvvetli, az sola belki. Çok güzel bumerang. Bu bumerangımız dut ağacından yapılmış. 2 tane kurşun ağırlığı var. Bu bumerangı daha stabil tutması için tasarlanmış bir şey. Buradaki delik de bumerangı rüzgara göre modifiye etmemizi sağlıyor. Rüzgar çoksa bu deliği açık bırakıyoruz ve rüzgarın buradan akıp gitmesini sağlıyoruz. Rüzgar azsa burayı izole bantla veya herhangi bir bantla kapıyoruz ve rüzgarı kaldırma kuvveti yaratsın diye kullanıyoruz. O açıdan çok bu da faydalı bir uygulamadır. Az daha. Çok güzel uçtu bu arada. Çok güzel. Bir bumerangımızla devam ediyoruz. Bu bumerang yine meşe ağacından eklenmiş bir bumerang. Böyle iki avucun birbirine oturması gibi bu eklemler de birbirine oturmuş. Her bir parça doğal olarak yapılanmış. Bu da yine bumerangı özel kılıyor. Çengel tarzı bir bumerang. Hook dediğimiz bir bumerang. Uzun mesafeli olmasına rağmen orta şiddetli bir rüzgar yeterli oluyor bu bumerangın dönmesi için. Başka ne anlatabilirim? Bu tip bumerangları atarken özellikle mutlaka çim alanda olmaya dikkat edin. Bumerangınız zarar görmesin. İzleyin şimdi. Evet. Tamam. Bunun frenleme işi çok güzel. Az daha sağa atıyorum. Tamam. Hadi be. Şey yapamadım. Bumerangın yapısıyla ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi dünyadaki literatüre bakarsanız daha çok İngilizce olan bu literatürde buraya dingle arm deniyor, buraya da throwing arm deniyor. Biz daha iyi bir iletişim sağlamak adına bunları Türkçeleştirdik. Buraya ön kanat diyoruz, buraya da arka kanat diyoruz.
bumerangı atarken hangi kanattan tuttuğunuz fark etmez. Size hangisi daha rahat, daha kolay geliyorsa o kanadı tercih edebilirsiniz. Bu kanadı, yani ön kanadı tercih etmenizdeki sebeplerden biri şu olabilir. Şu hazırlığı yaptığınızda bumerangın köşe noktası size atacağınız yönü göstereceği için kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Bu şekilde tuttuğunuzda da, ön kanattan tuttuğunuzda da bu diğer kanat size atacağınız yöne gösterebilir ve yine kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Burada belirleyici olan bir unsur daha var. Hangi kanattan tutarsanız tutun, tutma şekliniz önemli. Eğer burası çok kalınsa, elinize iyi gelmiyorsa, kendinizi konforlu hissetmiyorsanız buradan değil, buradan tutacaksınız. Veya aynı şekilde burası rahat değilse buradan tutmanız gerekir. Makbul olan, iyi olan her iki kanadı kullanarak da atabiliyor olmanızdır. Merhaba, şimdi bu bumerangı biraz daha ben atacağım. Gökhan'la bizim atış stilimiz arasındaki fark şu. Gökhan ön kolundan tutarak atıyor. Ben arka kanadından tutarak atmaya alıştım. Bu şekilde daha fazla spin verebiliyorum ben. Ve daha fazla gücümü aktarabiliyorum. Bu bumerangın kanatları arasında bir fark var. Bu kanattan tutmak biraz daha zor olabilir. Bu kanatsa biraz daha tutmaya göre ayarlandığı için bu bumerang burasından tutunca biraz daha kolay atılıyor. Bu bumerang biraz fazla mesafeye gidiyor ve lütfen bu bumerangı eğer alırsanız sadece çim arazide atın. Çünkü çok profesyonel bir bumerang ve çok teknik atmak gerekiyor. Çok fazla mesafe gidiyor. Etrafınızdaki insanlardan da uzak durmaya dikkat edin. Hey! Eklemli bumeranglardan birisi. Yalnız bunun eklem kısmında biraz daha farklı bir işçilik var. Burası deri kaplı. Derinin uçları da metalle bitirilmiş durumda. Bu da yine biraz teknik isteyen, güç isteyen bir bumerang. Etrafınızda kimse olmaması lazım. Çok dikkat etmeniz lazım. Ve çim alanı da atmanız lazım. Hocam dikkat. Çok güzel.